sade yağ, ghee yağ yapımını öğreteceğim. Öncelikle biraz çabuk olsun diye az bir yağ kullanıyorum. Ghee'nin hem fiziksel hem de zihinsel faydaları var. Aslında çok yeni bir şey değil. Anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı sade yağ. Çünkü yüksek yanma ısısına sahip, kolay bozulmaz. Eski zamanlarda tabii ki buzdolaplar olmadığı için anneannelerimiz, babaannelerimiz de yağı, tereyağını sade yağ haline getirirlermiş ki çabuk bozulmasın diye. Kolay bozulmuyor. Süte de duyarlı olanlar da tüketebiliyorlar. Yağda eriyebilen vitaminler içerir. Biraz yaparken sabırlı olmak gerekiyor ve başından da ayrılmamak gerekiyor. Çok çabuk yakabilirsiniz. Ghee yağ enerji kazanımını sağlıyor. Aynı zamanda da kilo kaybı, orta zincirli yağ asitlerinden elde edilen enerjiyle sistemdeki diğer yağların yakımını da kolaylaştırıyor ve kilo vermeyi sağlıyor. Sağlıklı sindirim ve bağırsak duvarı, bağışıklık sistemi, aynı zamanda anti-enflamasyon ve anti-kanserojen etkisi de mevcut. Sattvik bir besindir. Daha dengeli sindirim sağlar. Laktoz ve kazein ya da oksitlenmiş kolesterol içermez. Tereyağın içerisinden nem çıkarıldığı için çok dayanıklı. Tereyağımı yaparken böyle üzerinde köpükler oluşmaya başlayacak. O köpükleri alacağım. Olabildiğince kısık ateş kullanmamız önemli. Birden yakmayacağız. Eridikten sonra iyice ateşimi kısıyorum. Hipokrat yediklerimiz ilacınız yedikleriniz olsun demiş. O yüzden mutfakta kullandığımız baharatlar, yağlar da bizim için önemli. Böyle kaynamaya başladığında üzerinde biriken köpükleri alıyorum. Bazı hocalar bunu yemeğe katabilirsiniz diye tavsiye ediyorlar. Çünkü bunlar da protein, aynı zamanda süt proteini. Ghee yapımının en önemli püf noktası gerçekten kısık ateşte böyle kaynıyor olması, sabırla başında bekliyor olmanız. Bu biriken köpükleri sabırla üzerinden alıyor olmanız önemli. Eğer çok acemiysen, ilk kez deneyimliyorsan bir sade yağ yapımını saat tutabilirsin. Ben çok acemiyken öyle yapmıştım. 7-8 dakikaya ayarlıyordum. Hani 7-8 dakika altın sarısı kıvamını almışsa eğer, o zaman alıyorum, kapatıyordum altını. Ama şimdi yaptıkça çok daha deneyim kazanıyorsun. Görüyorum yani buradan yağ yandıktan sonra tencerenin dibine görüyor olmanız önemli. İlk etapta biraz zaman ayırıyorsunuz bu tarz yağları işlemek için ama sonrasında çok pratik oluyor kullanımı. Ayurveda'da ghee yağı o kadar önemli ki haftada bir kulaklarınıza ghee yağı koyabilirsiniz. Üzerine pamuk kapatarak. Eğer vataysanız burununuza burun çubuğuyla böyle ghee yağını batırarak böyle burnunuzun içerisinde ghee yağını dolandırabilirsiniz. Haftada bir kez kulağa konulan ghee yağı müthiş faydalı. Birçok hastalığa çok iyi geliyor. Özellikle Parkinson gibi hastalıklara da çok iyi geliyor. Biraz çekebilmek için aslında bu büyük ocağı kullandım ama normalde ben yaparken daha arkada, daha küçük kullanıyorum. Daha kısık ateşte.
Gördüğün üzere böyle bir şeysi çıkıyor üzerinden. Bunları arzu edersen bir yemeğine de kullanabilirsin. Altın rengini alacak. Değil mi? Altın her şeyde değerli. Giy yapımında da altın rengi oluşmasını istiyoruz. Birden çok yüksek bir ateş kullanırsak şey olabilir, birden yanabilir. Özellikle o dibine çöken kazein yanmasın. Kullandığınız, tercih ettiğiniz tereyağı da çok önemli. Daha böyle organik, daha iyi bildiğiniz yerlerden alırsanız farkını göreceksiniz. Çok iyi yapılmış tereyağlardan bu kadar köpük bile çıkmıyor, organik güzel tereyağlardan. Daha ayrıştırılmış oluyor sanıyorum. Ben seviyorum, kokusu çok güzel. Zaten olmaya yakın artık köpük de çıkmamaya başlıyor. Artık ben buradan tencerenin dibini görebiliyorum. O yüzden kapatacağım altını. Böyle önceden hazırladığım kavanozum, bir de tülbentim var. Bu iş için kullanıyorum bu tülbenti. Kapatıyorum ocağın altını. Ve biraz normalde bekletiyorum. Ama bugün sana göstermek için acele ediyorum ben de. Yavaş yavaş süzüyorum. Organik güzel bir tereyağıydı benim aldığım tereyağı. O yüzden bakın çok dibine de o şeylerden çökmedi, kazayından. Evet. Bakın çok güzel çıktı. Dibine çok çökmedi. Bunu böyle alacağım. Ve şöyle bir yağımı göstereceğim. Ve bu şekilde sade yağım hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz.